Kerem ile Aslı, İstanbul'un fethi, Çanakkale şiiri. Bütün bunları zaten herkes biliyordu. Onların bildikleri şeyleri biz Herodot Cevdet üslubuyla anlattık. Nasıl bir Hasan Kaçan vardı? Onu bu yöne eğen veya yönelten şey neydi? O amatör çizen adam babasına söylemedi ama babasından daha çok para kazanma. Yerin dibindeki insanları da tanıdım. En üstteki adamları da tanıdım. Mizahsız bir toplum korkunçtur ama her şey mizah olan bir toplum daha da korkunçtur. Mektepte en başarılı olduğumuz ders, en sevdiğimiz öğretmenin dersidir. Bir de sizin elinizin altında şu anda gençler yetişiyorlar. O gençlerin heyecanını gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Sanat nefes gibi olmadan yaşanılması mümkün olmayan bir şeydir. Hasan abi, sana yaklaştıkça aslında sanatın da kokusunu almaya başlıyoruz. Tabii sen Türkiye'deki birçok insanın hayatına farklı noktalardan temas etmiş. Her ailenin içine mutlaka en az bir ya da birkaç kez girmiş bir insansın. Tabii bu karakterler içerisinde tartışmasız Herodot Cevdet hepimizin çok sevdiği bir karakter. Sence onu o kadar sevdiren neydi insanlara? Herodot Cevdet'i en çok sevdiren Herodot Cevdet'in öncesi bence. Çünkü Herodot Cevdet bir film karakteri, dizi karakteri. Onu oluştururken onun oluşturmasına zemin hazırlayan bir hayat biçimi var. Yaşanılmış bir hayat var daha doğrusu öncesinde. İşte o dönemde çizgiler hayatımızı belirliyordu. 30 küsür yıl karikatür çizdim. Çizgi romanla uğraştım ve Türkiye'nin en çok satan, en çok rağbet gören dergisi Gırgır'da vazife yaptım. Çok şükür o derginin iyi isimlerinden biri olduk. O birikimle birlikte Herodot Cevdet ortaya çıkınca, o samimiyetle de birleşince, bir de benim amatörlüğüm bunun üzerine katılınca insanlar bunu yaptılar, sevdiler. Anlatılan hikayeler Herodot Cevdet'te herkesin muhakkak dinlemiş olduğu, muhakkak bildiği, anneleri tarafından, babaları tarafından, arkadaşları, büyükleri tarafından Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, İstanbul'un fethi, Çanakkale şiiri. Bütün bunları zaten herkes biliyordu. Onların bildikleri şeyleri biz Herodot Cevdet üslubuyla anlattık. Şu an siz anlatırken bile yaşadım ben yani. Eyvallah. Yani Allah da hayırlı bir tesir verdi. Bu insanlara geçti. Tabii ki öyle olunca biz güzel şeyleri anlatma rolünde olduğumuz için mutlu olduk. Hasan abi, sanat aslında çok zor bir yolculuk. Çünkü beğeniye çok açık bir şey. Herkesin bir yorumu olabiliyor. Sizin bu yolculuğun en başına gittiğimizde, en başına yani çocukluk yıllarına gittiğimizde nasıl bir Hasan Kaçan vardı? Onu bu yöne eğen veya yönelten şey neydi? Allah vergisi bir istidat. Ya da arzu, istek, her ne dersen. Çünkü şeylerin olmadığı, imkanların olmadığı bir dönem. Bunu Mazhar Alanson da söylemişti. Gitar alacak, yani gitar alamıyorduk. Bu memlekette gitar yoktu dedi. Dalga geçtiler, bu memlekette nasıl gitar olmaz canım diye. O zaman dilimlerini bilmeyenler bütün bunların yaşanmamış olduğunu farz ediyorlar. Benim dönemimde de kağıt yoktu. Yani kağıt yoktu derken vardı ama aldığın kağıt senin ancak mektepte işine yarayacak bir kağıttı. Resim defterin varsa da gene mektepte. Onun dışında karalama için. Yani şimdi çocuklarımız karalayıp buruşturup karalayıp değil mi? Yani öyle bir şey yok. Havaya çizmeye başladım ben ufakken. Onu hatırlıyorum. Hatta bu hani ne yapıyorsun oğlum? Yani sen manyak mısın? Niye? Böyle gördüğüm şeyi çiziyorum. Sonra rahmetli babamın berber dükkanında fokur fokur kaynayan bir gaz ocağının üzerinde çaydanlık vardır. Berber dükkanlarında o zaman sıcak su öyle sağlanıyordu. O su kaynadıkça küçücük dükkanın camları buhar tutar. Ben de çıraklık yaptığım için bekliyorum. Cama bu sefer çizmeye başladım. Cam hadisesi de bitti. Babam öyle bana takılarak bir şey söyledi. Ben gerçek zannettim onu. Her gün çiziyorsun, camlar incelir kırılır dedi. Bu sefer kağıda ihtiyacım var. Kağıt yok. Şunu gördüm. Berberlerin tıraş ettikten sonra usturayı sildikleri bir şey vardır. Küçük kağıt vardır. Küçük kağıtlar vardır. O kağıt nasıl peki berberin eline geçer? Ya kullanılmış, okunmuş gazeteden yapılır o, yahut da
Bizim dükkanın karşısında Dimitrakopulo şaraplarının deposu vardı. Yani koca koca fıçılarla Bozcaada'dan getirirler, orada şişelerler. Üstüne de yapıştırırlar, etiketini. Bu etiketlerin bir kısmı bozuk gelir, yani matbaadan. O bozuk gelen çift baskılı şeyleri patron babama verirdi. Ben de o şarap etiketlerinin arkasına karikatürler çizdim. O çizdiklerimi Oğuz Aral'a götürdüm. Allah Allah, ya bu adamın çizecek demek ki hakikaten başka bir şeysi yok. Bunları gördü falan filan ve böylece çizgi maceram başlamış oldu. Gerçekten anlatırken aslında bir filmi izliyorum, yaşıyorum gibi bir durum oldu Hasan abi. Yani çok saygı duyulan, bence saygı duyulması gereken bir başlangıç. Peki bu çizim okuldaki performansı etkiliyor muydu? Çünkü aile sonuç olarak okuldaki karneye hep bakar ya. Hele o dönemde böyle manyak işlerle evladım sen niye uğraşıyorsun? Yani bir devlet memuriyetine gir, hayatını kurtar şeyleri dururken biz ne olduğunu bilmediğimiz bir çizgi macerasına atıldık. Ama bir süre sonra derken aradan birkaç sene geçti. O amatör çizen adam babasına söylemedi ama babasından daha çok para kazanmaya başladı. Bu iş böyleymiş. Ama günümüzde öyle değil. Günümüzde çizgiyle uğraşan arkadaşlarımız zorluklarla sürdürmeye çalışıyorlar şeylerini. Sanatla olan muhabbetlerini, aşklarını. Çünkü o dönemler çizgiye çok büyük rağbet vardı. Şimdi çizgiye o kadar rağbet yok ya da varsa bile bu basılı kağıt üzerindeki medyada değil, daha çok elektronik yani cep telefonunda, tablette, dijitalde, evet öyle. Hasan abi, sosyal medyada çok bir birleştirici bir diliniz var sizin. Yine o şakalarınızı, mizahınızı da görüyoruz. Ama Twitter sanki size biraz daha yakın. Instagram ve diğer sosyal mecralarda çok fazla göremiyoruz. Eyvallah. İyi bir Twitter'cısınız diyebilir miyiz yani? Çok fazlalık arz eden bir zaman diliminde buraya yaptım. Yüklendim gerçi. Hoşuma da gitmeye başladı. Fakat başlangıçtaki o eğlenceli, içinde espriler de barındıran Twitter gitti. Zannediyorum olarak da, zaman dilimi olarak da, yani bu gezi hadiselerinin sonrasında başka bir tarafa doğru evrilmeye başladı. O neşe, oradaki matraklık, insanların birbirlerine takılmaları, zekice espri üretmeleri yerini birbiriyle münakaşa eden, birbiriyle kavga eden ve hakaret eden bir şeye bıraktı. Format da buna dönüştü bence. Yani sosyal mecranın, bahsetmiş olduğumuz sosyal mecranın formatı da bunu destekler hale geldi. Bu tür mesajları, yani münakaşa ve kavga içeren mesajları gözümüzün önüne daha çok koymaya başladılar. Yani nasıl, onun bir algoritması var. Dolayısıyla görülmesini daha çok istediği şeyi daha ön plana çıkarabiliyor, değil mi abi? Reytingi daha çok olan şeyi daha çok Eyvallah. ön plana getiriyor. Dolayısıyla bu kavga dövüş ikliminden daha çok nemalanıyor anladığım kadarıyla bu bahsetmiş olduğumuz mecralar. Biz de bunu gerçek zannediyoruz. Halbuki burada kimi içini döküyordu, kimi çocuğundan bahsediyordu, kimi kedisinden bahsediyordu. Yani Instagram'la Twitter'ın arasında çok büyük bir şey yoktu. Şimdi çok siyasi ve sert bir iklimi içinde barındıran şeye dönüştü gibi geliyorum. Belki yanılıyorum, bilmiyorum ama gördüğüm o. Evet. Hasan abi, son dönemde şöyle bir şey oldu. Muhalif siyaset liderlerini destekleyen sanatçılar alkış alırken iktidarı destekleyen gazeteciler ya da iktidarın yaptığı politikaları destekleyen gazeteciler, sanatçılar çeşitli şekillerde yaftalanmaya başladılar. Ki sizin Sayın Cumhurbaşkanı'na diyaloglarınız çok eski yıllara dayanıyor. Bu konuda da sanat dünyasındaki hemen hemen herkesin saygı duyduğu bir isimsiniz. Özellikle Gezi'den önce zaten birçok alanda birlikte aynı platformlardaydınız. Eyvallah. Burada en çok sizi üzen şey nedir? Sosyal mecrayı gerçek zannedip öteki hayatı, yani içinde bulunduğumuz hayatı sanal zannetme yanılgısı var. Ben seninle karşılaştığımda ya da X bir isimle karşılaştığımda birbirimizin gırtlağına basmıyorsak, birbirimizle anlaşabiliyorsak, sohbet edebiliyorsak, demek ki burada bir yalancılık söz konusu. Doğru olan bu değil, sosyal mecra değil. O zaman insan tabii ki üzülüyor. Niye biz karşı karşıya geldiğimizde anlaşıyoruz? Ya zaten şimdi bir var değil mi? İşte bir savaş var. İşte Ukrayna, Rusya. Evet. Ya bu adamlar bile, yani yerlerde cesetler görüyoruz. Yıkılmış evler, şunlar bunlar.
Ki hadi örnek olarak bunu verdim. Suriye'de yıllardır yapılan akıl almaz insanlık suçları içeren korkunç dünyanın dört bir tarafında. Bu insanlar kara diye kale alınmadı. Bu tarafta alınıyor. Tamam, geçelim. Olabilir böyle bir şey. Her cins kendi cinsine yakınlık duyar. Yani farklı farklı cinsler olarak, farklı farklı milletler olarak düşünecek olursak eyvallah, onun da kendine göre yaptığı, öncelediği bir şey var. Yani milyonlarca insan ülkesini terk etti, yaptı. Başka ülkelere iltica etmek zorunda kaldılar. Evet. Ama diğerlerinin botlarını delip dayak üstlerini soydular, paralarını aldılar. Her türlü işkenceyi yaptılar, gönderdiler. Domarak ölmelerini izlediler. İzlediler. Bunu yapan aynı adamlar. Bir taraftan kucak açıp insani şeylerini gösteriyorlar, tavırlarını gösteriyorlar. Tırnak içinde insani tavırları diyelim biz buna. Öbür tarafta da var. Aman canım, sakın gelmesinler bunlar. Hani canavar çekirge sürüsü sanki geliyormuş gibi. Bütün bunlar bizim algı mekanizmalarımızı değiştiriyor demeyelim, dalga geçerek, sanki gözümüzün içine bakıp alay ederek oluşturulan bir şey. Bu iklim de böyle. Ademciğim, beni üzen bir şey açıkçası yok. Onu söyleyeyim. Yani herkes kendi tabiatının gereğini yapacaktır. Önemli olan bunu bilmek lazım. Beni üzen tek şey şu, hadisenin kendisi değil, bunlara verilen tepki. Ya bu adam zaten böyle ve böyle yapacak. Niye bu kadar abartıyorsun? Neden o kadar bunun yayılmasına sebep oluyorsun? Ne yapalım? Adam beni aşağılıyor ya da işte başka birini aşağılıyor ama kendisi aynı şeyi yaptığında yüceltiyor. Ne yapalım? Bana ne? Ne düşündüğü önemli ama ben onu alıp büyütmek ve hayatın çok önemli bir şeyiymiş gibi, meselesiymiş gibi değerlendirmemde yanlış yapmış olurum. Birisi küfür ediyor. Herhangi birisi. Adı yok, sanı yok, hatta de yok. Gerçek ismi de yok. Orada bir tane bir şekil var. Korkunç küfürler ediyor. Diyelim ki dindarlara ediyor. Ya da tam tersi. Bunun ciddiye alınması ve büyütülmesi, yayılması en büyük hata. Kötüyü yaymamak gerekir. Birisi bir zamanlar bir yapmıştı, bir karikatür çizmişti. O karikatürün içinde duvara Allah yok yazmış. Gören onun kendi okuyucuları. Sen onu aldın, sosyal medyaya koydun. Dünyanın dört bir tarafına yaydın kötü olan şeyi. Halt ettin. İyi mi yaptın bunu yaymakla? Yaptıysa yaptı. Eğer bunu ikaz edebilecek bir hukukun varsa ararsın, söylersin, yapma dersin, etme dersin. Yoksa da görmezden gelirsin. Kötü olanı bilip ama görmezden gelmek aslında o kötüyü yapana en büyük cezadır. Bunu unutmamak önemli bir söz. Benim çok kendi önemli, sözüm değil. Çok önemli bir tespit. Büyüklerimden duyduğum bir söz. Yani hasmın sitemini görmemek hasma en büyük sitemdir. Ona verilecek en büyük ceza onun çirkinliğini görmemek. Güzel şey çıktığında da tam tersini yapıp güzellikleri yaymak, abartmak, çok insanla paylaşmak icap eder. Biz insanoğlu olarak mı yoksa bu duruma mı geldik bilmiyorum. Kötüyü yaymaktan daha çok zevk alıyoruz. İyiyi yaymaktan pek keyif almıyoruz. Bu yanlış, eğer üzecekse insanı üzer. Uzattım biraz, kusura bakma. Estağfurullah abi. Senin her kelimen bizim için çok değerli. Onu belirtmek Yok isterim. Yok be abicim. O kadar abartma. Çünkü sizlerin yaşarken kıymetini bilmek çok önemli diye düşünüyorum Hasan abi. Bir de sizin elinizin altında şu anda gençler yetişiyorlar sanatla ilgili. O gençlerin heyecanını gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Abi gençlerin heyecanı, bak şu önemli bir şey. Tabii ki hoşlanıyorum. Ama bir işi becerme duygusu çok önemlidir. Bir işi yapma duygusu çok önemlidir. Mesela sen bu duyguyu çok yoğun yaşayan insanlardan birisin. Ama o işin ihtisası ondan önce gelir. Yani senin arzundan önce o işin uzmanlığı gelir. Evet. Sen ne yaptın? Öncelikle bunu yaptın. Özellikle bu son Ukrayna hadisesinde. Ama sonra gittin, eğitimini aldın. Orada resmen bir yaptın. Askerlik yaptın. O yüzden gençlerin bir şeyleri yapma gayretinin bir aceleciliği var. Günümüzden kaynaklanan, her şeyin çok hızlı tüketildiği bir ortamda, her şeye çok hızlı ulaşıldığı bir zaman diliminde, hayatın çok hızlı olduğu bu dönemde gençler de bir an önce başarı, bir an önce tanınmışlık, bir an önce para gibi
arzulara şey yapıyorlar, yöneliyorlar. Halbuki burada o olgunluğu yakalamadan sanatla irtibat halinde olmak çok zordur ve sanat hani nefes gibi olmadan yaşanılması mümkün olmayan bir şeydir. Velhasıl öyle. Hasan abi, Türkiye son dönemde çok önemli diziler ortaya çıkarmaya başladı. Sizin gözünüzden nasıl? Beğeniyor musunuz? Gidişat iyi mi? Teknik olarak ecnebinin yaptığının kalitesinde işler yapmaya başladık. Muhtevat olarak yazar, çizerimiz az. Senaryo yazarı, insanlar böyle ellerinde fenerle senaryo yazarı şey yapıyorlar, arıyorlar. Hele de şimdi bir sürü dijital platform, sadece Netflix değil, işte Blue TV var, Exxen var. tabii yani yerler de var. İşte hemen şu arkamızda Gain var, efendim Gain de çok başarılı işlere imza atıyor. Evet, Amazon aynı şekilde, Disney Türkiye'ye geldi. Blue TV Efendime söyleyeyim. HBO bunun arkasından da gelecektir. Yerli platformlar da çoğalacaktır. Bunlar çoğalıyor ama teknik yani görüntü yönetmeni, yönetmen gibi kıymetli isimlerin dışında içeriğini üretecek adam sayısı az. Ya da onu hakkıyla üretecek adam sayısı az. Benim gördüğüm tamamen batıcı bir gözle bakarak kendi şeyini anlatıyor, insanını anlatıyor. Yani dışarıdan birisi gelip nasıl şey yaparsa, değerlendirirse öyle değerlendiriyor. Benim görüşüm. Yanlış da olabilir ama en son şeyi izledim. Ottoman. Netflix'te. Evet. İzledim filmi. Biraz geç izledim. Bizimkiler çekmişler. Çok da güzel çekmişler. İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyor. Yazan Türk değil. Yazan yabancı. Senarist yabancı. Evet. Bu da mümkün. Objektif bir şeyle, bakış açısıyla şey yapabilir. Ve tarihçiler var şeyin içerisinde. Türk tarihçiler, yabancı tarihçiler de bunu destekliyorlar. Fetih sırasında Bizans İmparatoru Konstantin ve etrafında komutanları ve din adamları onun işte papazlar, efendime söyleyeyim, kardinaller neyse yani. Bunlarla değerlendirme yapıyor. Fatih Sultan Mehmet'e geçiyoruz. Fatih Sultan Mehmet tek çadırın içerisinde ve hesapsız, kitapsız, heyecanlı, öfkeli, bir an önce bir işi becermek isteyen ama planı programı neredeyse olmayan bir karakter olarak görüyorum Fatih Sultan Mehmet'i. Tek biraz bunu uzatacağım. Kusura bakma. Estağfurullah abi. Bunun danıştığı tek kişi Jandarlı Halil Paşa. İyi de orada o kadar hoca var. Tarihi gerçek var. Nerede Molla Gürani? Nerede Akşemseddin Hazretleri? Akşemseddin Hazretleri olmasaydı fetih müyesser olmayacaktı. Bu kadar net. Ya da Akşemseddin'in olmadığı bir hikaye tamamlanamaz. Hayır, eksik, objektif olmayan bir şey anlatıyorsun sen bana. Ve finale şunu bağlıyorsun. Halbuki bizim bildiğimiz Akşemseddin Hazretleri fetihten bir gün önce secdeye kapanıp daha sonrasında padişaha bu fetih müyesser olacaktır sultanım deyip karşı çıkanları şeyden uzaklaştır, ordudan uzaklaştır ve inşallah fetih müyesser olacaktır diyen Akşemseddin Hazretleri değil dizide. Kim? Fatih'in Sırbistan'da yaşayan analığı. O geliyor, fikri o veriyor. Baştan aşağıya tarih diye bir şey ortada yok. O zaman tarih diye bir şey yoksa şeyler niye var? Danışmanlar. Yani orada görüyoruz ya hepsini 3 ya da 4 tane tarihçi var. Kimisi profesör, kimisi profesör. Neyse işte yani. Ama yalan, anlatılan yalan. Demek istediğim biz bu yapıların içini dolduracak kalemleri yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü büyüyor. Alan büyüyor. Hasan abi, tabii sizin destek olduğunuz genç kardeşlerimiz de var. Bunlardan bir tanesi Gülşah diye biliyorum. Onunla yakından ilgileniyorsunuz. O da maşallah yani dezavantajı avantaja çevirip harika işler ortaya çıkaran bir kardeşimiz. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Bu isimleri hakikaten yapmak lazım. Desteklemek lazım. Maddi manevi desteklemek lazım. Çünkü yani Gülşah izliyorum Twitter'da ya benim bu resimlerime talip olabilirsiniz diye yazması bile beni üzüyor. Çünkü belli ki o ailesini geçindirmek için öyle bir şey yazmıyor. Resim çizmek için, tekrardan o resme devam etmek için, pahalı olan resim malzemelerine ulaşmak için elindekileri yapması lazım. Satması lazım. Bulunduğu fiziki durum icabıyla da çok büyük resimler çizemiyor ama çizdikleri her geçen gün sınırlı durumuna rağmen son derece başarılı. Hatta bir
Ağrı Dağı tablosu çizmişti. Ona da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Bey talibi olmuştu. Ona da buradan selam şey yapalım, gönderelim. Resmi de kendisine göndereceğimizin müjdesini verelim. Savcı Bey de tabii o resim eline geçince bir paylaşım yapacaktır. Hem kardeşimize destek için hem de bundan sonra yine yeni portrelerini de alacaktır diye düşünüyorum. Diğer birçok isim de yani. Çünkü İnşallah. Destek olmak önemli bir şey. Sadece tabii ki şey değil, Gülşah değil ama anmak, ismini anmak, onun yaptıklarını kıymetlendirmek ve diğer bütün genç arkadaşlarımızın yaptıklarını kıymetlendirmek çok önemli. Sosyal medyada hem Twitter'da hem Instagram'da, ben Instagram'da çok şey olmasam da özellikle genç arkadaşlarımızı takip ediyorum. Çok başarılı, çok başarılı isimler var. Onları kişisel olarak hem de vakıf olarak destekleme durumunda olacağız. Evet. Aslında Hasan abi şöyle, siz şu an çok önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Yani insan yetiştirmek belki de günümüzdeki en zor şey veya bir şeylere mücadele veren, azmeden insanlara biz yanınızdayız demek, elimizin sıcaklığını onların sırtında hissetmesi bence çok önemli bir şey. Belki böyle yılda birkaç kez de onlarla böyle organizasyonlar da yapılabilir yani. Türkiye'ye tanıtılmaları açısından. İnşallah. Onların tanınması açısından. İnşallah yayından önce seninle bir şey yaptık, sohbet ettik. Buradaki en büyük şey gençlerin istidadı, kabiliyeti her neyse değil. Onlar hakikaten şeyler, Allah vergisi bir kabiliyetleri var. Yaptıklarını değerlendirme durumunda bir şey var, sıkıntı var. Biz onlara alan açmakta zorlanıyoruz. Alan açmak, devletin de ya da özel sektörden herhangi bir vatandaşın da bu alan açmaya yardımcı olmaları hususunda ricamız olur. Çünkü bu sanatla uğraşmak zaten zor bir şey. Bu zorluğa talip olanlara da yardımcı olmak lazım. Tabii şey yapalım, yardımcı olalım. Bizim gençliğimizden bu zamana kadar gelen şeyde sanatı destekleyecek tabii ki hayat tecrübesi önemli bu arada. Hani arkadaşlara da tavsiye olsun. Sadece çizmeyle alakalı değil, yazanlar, efendime söyleyeyim fotoğraf sanatçıları, mesela Anadolu Ajansı'nda çok başarılı fotoğraf sanatçıları var. Çok. Dünyaca şey yapan, kıymet verilen ve hatta işte son şey döneminde Ukrayna'da tabii yani bütün dünyanın kullandığı fotoğrafı Anadolu Ajansı'nın foto muhabirleri müthiş bir iş beceriyorlar. Bunların hepsi özellikle belli fotoğraflar sanat değeri taşıyor. O yüzden genç arkadaşlarımız da bu sanatla bir taraftan uğraşırken hayattan da kopmamaları gerekir. Tamam, bizim yaşadığımız dönemle aynı dönem değil yani, biz affedersiniz yani serseriliğin içerisinden de geldik. Her türlü ne derler, yamuk yumuk işler de başımıza geldi. İşte kavgalar, dövüşler, bilmem neler, şunlar bunlar. İşte yani mahalle çocuğu olmanın getirdiği bir takım hadiseler. Ama yerin dibindeki insanları da tanıdım. En üstteki adamları da tanıdım. Yani bu siyasetçi değil, yani iş adamlarını da tanıdım. Yani Aydın Doğan'ın evinde de misafir oldum. Efendim, Tarkan'ın şeyi neydi, menajeri ya? Ahmet Ertegül. Ahmet Ertegül, evet. Yani çocuk deneyecek yaşta ben Bodrum'da Ahmet Ertegül'ün işte şato gibi evinde de şey yaptım, kaldım. Efendime söyleyeyim, Gıli Gıli Salih'in korkunç böyle içine girilmeyecek ne derler barakasında da yattım yani. Ama bunu hayat biçimi olarak değil, senin hali tabiinde gelişen olaylar olarak görmelisin. Bunlardan ben malzeme çıkarmak için şeyleri yaşamadım. Kendiliğinden olan şeyler. Sen de bunlardan kabiliyet varsa alırsın. Evet. Ama malzeme toplayayım dersen, genç arkadaşıma buradan şey yapıyorum, o zaman samimi olmaz. Kurgu olur. Hasan abi şunu soracağım. Çok sosyal bir çevrem var. Aslında hemen hemen her görüşten de arkadaşlarım var. Son dönemde böyle en çok güldüğün şeyler ne oldu? Seni en çok güldüren, mutlu eden, ülke genelinde öyle pozitif. Ya anlık hadiseler insanı şey yapıyor, güldürüyor. Yani şu anda beni ne güldürdü dersen aklıma gelmez. Çünkü o an bir şekilde biz ona gülmüşüzdür. Özellikle de sosyal medya o kadar zengin ki bu açıdan. Biri gidiyor, biri geliyor ve her biri birbirinden şey oluyor, komik oluyor. Ama mesela siyasi hadiselere hiç şey yapmıyorum, gülmüyorum. Çok da haz etmiyorum. Gençlerimizin de son dönemde siyasetle alakadar olmak başka bir şey. Ama her şeyde siyaset değildir.
Şöyle bir güzel söz vardır. Yabancı sanatçı bunu dile getirmiş. Biz onu şey yapalım, siyasetle değiştirmiş olalım. Mizahsız bir toplum korkunçtur diyor. Ama her şeyi mizah olan bir toplum daha da korkunçtur diyor. Bunu siyasete de uyarlayabiliriz. Siyaseti olmayan bir toplum evet korkunç olur. Yani her şey ama her şeyi siyaset olan her bir toplum şeyde daha da siyaset olan bir toplum daha da korkunçtur. Gençlerin bütün bunlarla yatıp kalkıyor olmaması icap eder. Gönül dünyası diye bir şey var. İnsanların şuralarıyla biraz muhabbeti arttırmaları gerekir. Siyaset hususunda da güzel bir söz gene. Allah gençlerimizi siyasetten uğraşmaktan önce kiyasetle uğraştırsın diye. Şimdi bu kiyaset nedir? Siyaset tamam anlıyoruz da evet. Kiyaset nedir? Bunu da biz burada açıklamayalım. Herkesin elinde telefon var bir baksınlar. Kiyaset ne? Siyasetten önce kiyasete ulaşmaları duası çok önemli. Sizin Kadir Çöpdemir, siz böyle hor hikayeleriniz var değil mi? Kadir benim kardeşim. Böyle arada cebelleşiriz, didişiriz. Efendime söyleyeyim ben onun abisiyim. Her zaman ne derler? Beni tebessüm ettiren, güldüren, mutlu eden ender isimlerden, ender kişilerden birisidir. Allah sağlık sıhhat versin. Bizim Kadir gibi pozitif karakterlere ihtiyacımız var. Kadir her zaman tebessüm eder. Tebessüme ihtiyacımız var. Tebessüm eden isimlere ihtiyacımız var. En son lafımı şöyle bağlayayım. Gene bunu büyüklerimizden şey yaptım, duydum. Mektepte en başarılı olduğumuz ders, en sevdiğimiz öğretmenin dersidir. En başarılı ve o hep tebessüm eder. Asık suratlı, ceberrut, kızgın görünümlü öğretmenler ya da abiler ya da her neyse yani çevre evet. Genci kendinden uzaklaştırır. Tebessüm her şeyin, muhabbetin ilk anahtarı diyelim. Hasan abi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la böyle hiç açıklamadığınız bir hikayeniz var mı? Sizin çünkü çok iyi bir geçmişten bugüne, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana bir hikayeniz var, yol arkadaşlığınız var. Hiç hikayeniz var mı sizin böyle bir şakalaştığınız, sizin ona espri yaptığınız, kapalı kapılar ardında onun çok güldüğü? Kimsenin bilmediği bir hikaye değil ama çok da bilinen bir hikaye olduğunu zannetmiyorum. Bir gün arabayla bir yerden bir yere gidiyorum. Tanımadığım bir numara şey yaptı. Arıyor. Ben de tanımadığım numarayı genellikle açmıyorum. Fakat arabada çaldı. Ben de yani benzinciye yakındım. Fulya'da olduğumu hatırlıyorum mesela. Çektim. Ondan sonra o sırada Halil İbrahim Sofrası diye bir dizi çekiyoruz. Kadir de var. Ben de orada berber şeyindeyim, rolündeyim. Elimde ustura. Telefonu açtım. Birader o bıçak öyle tutulmaz dedi bana bir ses. Hangi bıçak? O işte dizide o berber o bıçağı doğru tutmuyorsun dedi. Nasıl? Kimsiniz dedim. Ben dedi Recep Tayyip Erdoğan. Kalk gülmeye başladı. Dedi ki o bıçağı yanlış tutuyorsun. Ben de dedim ki o zaman başbakan. Dedim ki Sayın Başbakanım kusura bakmayın da baltayı taşa vurdunuz dedim. Ben berber çocuğuyum. Sonra gülüştük. Sırf onu söylemek için, takılmak için aramış. Öyle. Aslında arka tarafta çok şakacı bir insan. Yani yakın arkadaşlarında çok yok, diyalog yani olan. ben kahkahalar attığını efendim çok hani sinir bozucu espriler karşısında bayağı kahkahayı patlattığını biliyorum yani. Abi son olarak ne söylemek istersiniz? Biz sizinle röportaj yapmaktan çok keyif aldık gerçekten. Özellikle TRT 2'deki programınız harika. Çok uzun soluklu olmasını dilerim. Türkiye'de gerçi güzel olan şeyler çok uzun soluklu olmuyor ama ben en azından bu temenniyi yine bulunmuş olayım. Eyvallah, teşekkür ederim. TRT 2 zaten genel olarak bence çok başarılı bir çizgisi var. Eyvallah. Buradan da teşekkür edelim yöneticilerine. Son olarak ne söylemek istersiniz? Başarılarınızın devamını diliyoruz sevgili Adem. Sen dediğim gibi yani son derece çalışkan bir şeysin, adamsın. Ama balık tutma hadisesinde zaten sana söylemiştim. Evet. Balık tutma hadisesine bir şey ver. Ara vereyim. Bırak o işi. Balık tutmayı bırak. Bir şey anlatayım da onu hani Herodot Şevdet-vari bir şeyle bitirmiş olalım. Denizin ortasına bir kayık. Kayığın içinde işte birkaç kişi, bir tane ağır oturaklı bir hoca var. Bir de baba erenler var. Bir fırtına çıkıyor, bir yağmur, bir şimşek, bir gök gürültüsü. Kayık bir o tarafa, bir bu tarafa böyle yani her an devrilir falan filan derken baba erenler hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. El ayağı titriyor, ellerini açmış dua ediyor derken böyle tevekkül içerisindeki hocamız
yanına geliyor. Ya diyor Erenler diyor. Niye korkuyorsun diyor ya. Allah Allah diyor. Ne yapalım diyor. Allah Kerim diyor. Baba Erenler şöyle bir bakıyor. Ben de diyor ondan diyor zaten korkuyorum ya. Balıklara da Kerim diyor. Şimdi paldır küldür bir devirir. Hop biz balıkların yiyeceği oluruz yani. Allah muhafaza. Orada şey var. Sıkıntı var. O yüzden sen de mesajı aldın. Ben mesajı aldım Hasan abi. Mesajı büyük aldım. Eyvallah. Arkadaşlar çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz, örnek aldığımız Hasan Kaçan konuğumuzdu. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.